Allah'ın yeryüzündeki gölgesi mi, müminlerin emiri mi, yoksa İslam peygamberi Hz. Muhammed'in ölümünün ardından geride kalan sahabenin genişlemeye başlayan İslam devletini idare etmesi için seçtiği bir yönetici mi? Halifelik tarih boyunca ne ifade etti? Osmanlı padişahları ilk ne zaman halifelik unvanını kullanmaya başladılar? Hz. Muhammed 632 yılında vefat ettiğinde artık bir devlet haline gelen İslam toplumu Arap Yarımadası'nın tamamına yayılmış durumdaydı. Üstelik İslam peygamberi hem dini rehber hem de devleti yöneten kişi konumundaydı ve kendisinden sonra devleti idare etmesi için birini işaret etmemişti. İlk kez birlik olan Arap kabilelerinin pamuk ipliğine bağlı olan bu birliktelikleri dağılmak üzereydi. Otorite boşluğuyla yeniden kabile düzenine dönülmesi an meselesiydi. Bu acil müdahale edilmesi gereken bir problemdi. Tam bu noktada halife sözcüğünün anlamı üzerinde durmakta yarar var. Arapça bir kelime olan halife, birinin ardından gelen, ardından gelerek yerine geçen anlamına gelmektedir. Türkçe karşılığı ise kalfadır. Hz. Muhammed'in beklenmedik ölümünün ardından hem devlet otoritesinin başına geçecek hem de Arap kabilelerinin birliğini devam ettirebilecek kişinin kim olması gerektiği tartışmaları hemen başladı. O günlerde İslam toplumunda iki ana güç vardı: Ensar ve Muhacirler. Muhacirler, İslamiyet'i ilk kabul edenler ve Hz. Muhammed ile birlikte Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Ensar ise Medine'ye göç sonrası Müslüman olan ve Hz. Muhammed'i destekleyenlerdi. Mekke ve Medine dışına gelişleyen İslamiyet'i sonradan benimseyerek Müslüman olanlar da yabana atılmayacak kadar güçlenmişlerdi. İşte Hz. Muhammed'in öldüğü gün Ensar Müslümanları Medine'deki Beni Saide gölgeli adı verilen yerde bir araya geldiler. Peygamberden sonra yerine birinin geçmesini ve o kişinin de kendi içlerinden olması gerektiğini söyleyerek Hazreç kabilesi lideri Sad bin Ubade'nin halife, yani peygamberden sonra gelen kişi olmasını istediler. Toplantıyı öğrenen ve Hz. Muhammed'e yakınlığı, akrabalığı ve bağlılığı herkesce malum olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde Beni Saide gölgeliğine geldiler. Hz. Ebubekir toplanan Müslümanlara ilk halifenin Hz. Muhammed'e ilk itimat edenlerden, yani muhacirlerden olması gerektiğini söyleyerek Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde'yi öne çıkardı. Fakat her ikisi de bu görevi Hz. Ebubekir'in üstlenmesi gerektiğini söylediler ve toplananların çoğu bu fikri destekledi. Böylece halifelik makamı ortaya çıktı ve ilk İslam halifesi orada bulunanlara seçimi doğrultusunda Hz. Ebubekir oldu. Artık Hulefai Raşidin, yani bilinen adıyla 4 halife devri başlamıştı. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin halifelikleri ilkine benzer yöntemlerle, yani İslam toplumunun ileri gelenlerinin seçimleriyle belirlendi. Bu seçimlerdeki en önemli değer ise Hz. Peygamber'e yakınlık ve görevi yerine getirebilecek yetkinlikti. 4 halifenin bir diğer özelliği ise kararların çoğunlukla yine bu ileri gelenlere danışarak alınması ve tüm Müslümanların kolayca ulaşabileceği kişiler olmalarıydı. Hz. Ebubekir 2 yıl süren halifeliğini çoğunlukla hakimiyetleri altındaki coğrafyalardaki isyanlar ve kendini peygamber ilan eden sahtekarlarla uğraşarak geçirdi. 2 yıl sonra hastalandığında ise kendisinden sonra yerine geçmesi için Hz. Ömer'in ismini vasiyet etti. Hz. Ebubekir aynı zamanda bu 4 halife içinde eceliyle vefat eden tek kişiydi. Hz. Ömer dönemi çoğunlukla İslamiyet'in yayıldığı fetihler ve devlet düzeninde yapılan reform hareketleriyle iz bıraktı. 636 yılında Sasani İmparatorluğu ile yapılan Kasediye Savaşı ile İran, İslam coğrafyasının bir parçası oldu. Aynı yıl kazanılan Yermük zaferiyle de Bizans devleti ağır bir yenilgi uğratıldı. Suriye, Irak ve Lübnan fethedildi. Tam 2 yıl sonra da Kudüs, İslam devletinin sınırlarına dahil edildi. Coğrafyanın beklenenden hızlı büyümesi, yönetimde de reform yapılmasını gerektirmişti. Hz. Ömer, adalet sisteminde ve askerlik hizmetinde önemli değişiklikler yaptı. Kaynaklar gösteriyor ki, İslam coğrafyası onun devrinde tam bir devlet halini almıştı. 10 yıl halifelik görevini yerine getiren Hz. Ömer, kendisinden fazla vergi alındığını iddia eden İranlı bir kölenin hançeriyle namaz kıldığı sırada yaralandı. 3 gün sonra da vefat etti. Yerine Hz. Osman geçti. Hz. Osman döneminde de fetihler tüm hızıyla devam etti. Sasaniler tamamen yok oldu. Afganistan içlerine kadar İslamiyet yayıldı. Bugünkü Azerbaycan, Gürcistan toprakları ile Kuzey Afrika ve hatta Kıbrıs fethedildi. Bu büyük genişleme İslam topraklarındaki refahı arttırdı. Bu da beraberinde başka problemler getirmişti. Hz. Osman, genişleyen toprakların idaresini büyük oranda akrabalarına ve kendi kabilesi olan Beni Ümeyye ileri gelenlerine bıraktı. Halk işte bu idarecilerin çoğundan şikayetçiydi.
Bazı valilerin ve idarecilerin fazla zenginleştiğini, haksız kazanç sağladıklarını ve insanlara kötü davrandıklarını söylüyor ve durumun düzeltilmesini istiyorlardı. Hz. Osman'ın da düzeltmek için hiçbir şey yapmadığına inanarak isyan hareketi başlattılar. Bu isyanın arka planı içinden çıkılmaz rivayetlerle İslam toplumunu birçok parçaya bölmüş ve İslam tarihinde büyük fitne olarak isimlendirilmiştir. İsyan neticesinde Mısır'dan gelen bir grup Müslüman Hz. Osman'ın evini günlerce kuşattı. Sonunda da Hz. Osman'ı öldürdüler. İslam toplumunun ileri gelenlerinin seçimiyle halife olan Hz. Ali, etkisi yüzyıllarca devam edecek bu karışıklıkların gölgesinde görevini yerine getirmeye çalıştı. Ancak fetihler durdu, huzur bir türlü sağlanamadı. Çünkü Hz. Ali'nin yerine getirmesi gereken ilk görev, Hz. Osman'ın katillerinin yakalanıp cezalandırılmasıydı. Hz. Osman'ın ölümünden sonra Ümeyye kabilesinin yeni lideri olan yeğeni ve Suriye valisi Muaviye de işin peşindeydi. Ancak ortada yakalanabilecek belli bir katil yoktu. Bunun yerine Osman'ı hepimiz öldürdük diyen binlerce isyancı vardı. Üstelik Hz. Ali'nin halifeliğine yalnızca Medine'dekiler biat etmiş, diğer şehirlerin valileri durumu kabullenmemişlerdi. Bunun üzerine Hz. Ali, Hz. Osman'ın atadığı valileri görevden almak istedi. Fakat artık belirli bir güce ve zenginliğe kavuşan Ümeyye, yani Emevi kabilesinin bu güçten vazgeçmeye niyeti yoktu. Muaviye, Hz. Osman'ın katillerinin cezalandırılmamış olmasını öne sürerek Hz. Ali'ye biat etmiyordu. Bunun yerine halifelikten çekilmesini, Hz. Osman'ın katillerinin kendisine verilmesini ve yeniden bir halife seçilmesini istedi. Tüm bu gelişmeler Müslümanların birbirine kılıç çekmesine neden oldu ve 657 yılında Sıffin Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Hz. Ali'nin ordusu galip gelmek üzereyken yenileceklerini anlayan Muaviye'nin askerleri mızrakların ucunda Kur'an-ı Kerim sayfalarını geçirdiler ve Kur'an aramızda hakem olsun dediler. Hz. Ali bunu kabul etti ve savaş durdu. Hz. Ali'nin ordusundaki büyük bir grup ise bunu asla kabul etmedi. Hz. Ali'nin Kur'an ayetlerinden olan hüküm ancak Allah'ındır hükmüne karşı geldiğini, böylece artık onun da kafir olduğunu söyleyerek Hz. Ali'ye savaş açtılar. Kısa zamanda kesin olarak yenilgi uğradılar ancak sürekli bir isyan halinde kaldılar ve yüzyıllar boyunca hariciler olarak isimlendirildiler. İşte bu haricilerin içinden intikam hırsıyla hareket eden Abdurrahman bin Mülcem isimli biri 661 yılında Hz. Ali'yi şehit etti. Böylece Hulefai Raşid'in dönemi kapandı ve zaten halife olmak için Hz. Ali ile savaşan Muaviye'nin devri, yani Emeviler dönemi başladı. Bu dönemin en belirgin farkı ise halifenin İslam toplumunun ileri gelenlerinin görüş birliğiyle değil, bundan sonra babadan oğula tam bir saltanat şeklinde devam etmesiydi. Artık kriter yetenek, İslam bilgisi ve halkın sevgisi değil, sadece soy olacaktı. Üstelik Muaviye'nin oğlu Yezid, Emeviler için büyük bir kara leke olan Kerbela faciasına yol açacak, Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin ve mahiyetindeki 70 kişiyi şehit edecekti. Emeviler halifeliğin yeni başkentini Şam'a kaydırdı ve devletin sınırlarını İspanya'ya kadar genişletti. Devlet bir hayli genişlemiş, bünyesinde birçok etnik unsuru barındırmaya başlamıştı. Aile içindeki iktidar mücadeleleri bu unsurları sürekli olarak karşı karşıya getirmiş, birbirlerine kırdırmaktan çekinmemişti. Böylelikle birlik tamamen bozulmuş, Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Abbasiler bu düzensizlikten faydalanmasını bilmişlerdi. 750 yılına gelindiğinde de Emevileri devirerek hilafeti ele geçirdiler. Bu ihtilali büyük bir kıyım izledi. Çok kan döküldü. Adeta Emevilerden geriye kimsenin kalmaması için çabaladılar. Emevi hanedanından 1. Abdurrahman dışındaki tüm erkekler öldürüldü. 1. Abdurrahman ise hayatta kalmayı başararak İspanya'ya kaçtı. Müslümanların yaşadığı Endülüs adı verilen bölgede 756 yılında Endülüs Emevi devletini kurdu ve kendisini halife ilan etti. Abbasiler Bağdat'ta, Endülüs Emevileri İspanya'da hüküm sürerken 909 yılında Kuzey Afrika'da bir halifelik merkezi daha ortaya çıktı. Kendilerine Fatımiler adını veren ve Hz. Muhammed'in kızı Fatma'nın soyundan geldiklerini söyleyen Fatımiler, Şiilik mezhebine dayanan bir inanışı benimsiyorlardı. Böylece 10. yüzyıla gelindiğinde dünya üzerinde kendisini halife olarak gören ve insanları peşinden sürükleyen 3 kişi birden vardı. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte de Abbasilerin siyasi otoritesi gittikçe zayıfladı. Bu yıllarda Abbas halifeleri neredeyse sadece ruhani bir lider olarak kaldılar. Bağdat dışındaki tüm önemli merkezlerini Türk komutan ve valilerin yönettiği halife, Müslüman liderlere menşur adı verilen, dinen hükümdarlığın onaylandığı anlamına gelen sembolik belgeyi veren bir onay merci haline geldi. 1031 yılında zayıflayan Endülüs Emevileri halifeliği kendiliğinden kaldırdıklarını açıkladılar. Fatımi halifeliği ise 1171'de Selahaddin Eyyubi tarafından yıkıldı. Moğollar Bağdat'ı işgal edip yağmaladıklarında da işlevini çoktan yitirmiş olan Abbasilere son verdiler. Bu kez de Mısır'daki Memlük devleti halifeliğe sahip çıktı.
Moğol istilasından kurtulan son Abbasi halifesi Müsterşid'in torunu Ebu Abbas Ahmet, Mısır'a kaçarak Memlük Sultanı Baybars'ın kanatları altına sığındı. Ancak İslam dünyasındaki hiçbir devlet bu halifeliği meşru görmedi ve biat etmedi. Halifelik makamı sembolik bile olsa hiçbir güce sahip değildi. Gelelim Osmanlı imparatorlarının halifelik meselesine. Bu döneme kadar Anadolu ve Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti ilerledi. Osmanlı hükümdarları yaptıkları fetihleri zaten İslam adına yapıyor ve topraklarını İslam adına genişletiyorlardı. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Memlüklere son verdi. Böylece halifelik makamının koruyuculuğu Osmanlı Devleti'ne geçti. Hiçbir işlevi olmayan sembolik Abbasi halifesi 3. Mütevekkil de İstanbul'a getirildi. Ancak Yavuz Selim halife unvanını kullanmak yerine Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını kullanmayı tercih etti. Üstelik dedesi Fatih Sultan Mehmet, Şehzade Cem'e gönderdiği bir mektupta oğluna hilafet gözbebeğinin nuru, diğer oğlu Mustafa'ya gönderdiği mektupta ise hilafet bahçesinin çiçeği diye hitap etmekteydi. Yine Fatih dönemi tarihçilerinden Dursun Bey, İstanbul'dan Darül Hilafe diye söz etmekteydi. İkinci Bayezid döneminde tutulan Trabzon sancağı defterinde ise padişahtan müminlerin emiri sıfatıyla söz ediliyordu. Sözün kısası, Yavuz Sultan Selim'den önceki padişahlar da kendilerine halife dedikleri gibi bunun için kimseden bir rıza da beklememişlerdi. 3. Mütevekkilin Ayasofya'da yapılan bir törenle halifeliği Yavuz Sultan Selim'e devrettiği iddiası ise Mısır'ın fethinden neredeyse 250 yıl sonra ortaya atılan bir iddiadır. İddianın sahibi ise 18. yüzyıl tarihçilerinden Enderunlu Atabey'dir. Ancak iddiasını destekleyen hiçbir belgeye ve başkaca bir tanıklığa sahip değildir. Üstelik bu iddiayı çürüten bir başka gerçek, 3. Mütevekkilin Yavuz Selim ölene kadar İstanbul'da kalmış olması, Sultan öldükten sonra da yeniden Mısır'a dönerek ölene kadar halife unvanını kullanmasıdır. Osmanlı halifeliğinin dönüm noktası ise Ruslarla yapılan 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'dır. Bu anlaşma ilk kez bir Osmanlı hükümdarının resmi bir belgede halife sıfatını almasıyla sonuçlanır. 1. Abdülhamit, anlaşma ile birlikte Rus idaresine giren Kırım Müslümanlarının İslam halifesi olarak koruyucusu sayıldı. O yıllarda tüm dünyayı saran, doğal olarak Osmanlı hakimiyetini de tehdit eden ulusçuluk akımlarına karşı ümmetçiliği ön plana çıkaran Osmanlı siyaseti, halifelik makamını daha sık kullanmaya başladı. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife oldukları özellikle vurgulanmaya başlandı. Bu dönem hilafet politikasının her alanda uygulandığı bir dönem oldu. Özellikle dış siyasette Müslüman coğrafyalarda sömürgelere sahip olan Avrupalı devletler için bir tehdit unsuru olarak kullanıldı. Ancak bu tehdit hiçbir işe yaramadı. Ne İngiltere Osmanlı toprağı olan Müslüman Mısır'ı işgal etmekten geri durdu ne de Fransa Tunus'u. Abdülhamit uzak coğrafyalarda yaşayan Müslümanların yardım çığlıklarına da halife olarak bir cevap veremedi. Üstelik tüm bu devletler Osmanlı'ya karşı halifelik kozunu ellerine aldılar ve kendi halife adaylarını ortaya çıkararak Arap dünyasında bunu kabul ettirmeye çalıştılar. Bir ölçüde başarılı da oldular. 1916 yılında Mekke Şerifi Hüseyin Osmanlı'ya karşı ayaklanarak kendisini halife ilan etti. Hint Müslümanları ise milli mücadeleye ihanet ettiğini düşündükleri Vahdettin'in halifeliğini kabul etmediklerini bildirdiler. Yine halifelik makamı Müslüman coğrafyayı birleştirmeye değil ayrıştırmaya yaramıştı. Nihayetinde Cumhuriyet'in ilanı sonrasında 1 Kasım 1922'de saltanatın da kaldırılmasıyla Ankara hükümeti son Osmanlı veliahtı Abdülmecit Efendi'ye sadece dini bir unvan olan Halife-i Müslimin yani Müslümanların halifesi unvanını verdi. Bunun yanında gösterişten uzak durması ve siyasi bir eylemde bulunmamasını istedi. Dönemin bazı siyasileri ise Abdülmecit Efendi'yi bir padişah gibi yaşatmak istediler. Elbette ki bu önlem alınması gereken bir durumdu. Bunun üzerine 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halifelik tamamen kaldırıldı.